Roma'nın tam ortasında 2000 yıllık bir yapı var. Her yıl milyonlarca insan buraya akın ediyor. Fotoğraf çekiyor, geziyor, rehberlerin anlattıklarını can kulağıyla dinliyor. Gezi bittiğinde ise artık Kolezyum'a dair her şeyi bildiğini zannediyor. Ama bilmedikleri bir şey var. Kolezyum'un gerçek sırrı ne kemerlerinde ne de arenasında. Gerçek sır yerin çok daha derininde. Kirli Arşiv'e hoş geldiniz. Bu bölümde Roma'nın en meşhur eserinin, Kolezyum'un görünmeyen katmanlarına iniyoruz. Bugün anlatacaklarımız, tarih kitaplarının hiçbir sayfasında yazmıyor. Bir bina düşün, 2000 yıllık. Yüzlerce akademisyenin kariyerini adadığı, dünyanın en çok araştırılan yapılarından biri. Binlerce kitaba konu oldu. Her taşı, her çatlağa kataloglandı. 3 boyutlu modeller çizildi. Lazer taramaları yapıldı. 21. yüzyılın başında arkeologlar artık en dibe ulaşıldığını, Kolezyum'un altında bilmemiz gereken ne varsa bildiğimizi ilan etti. Ayrıntılı planlar yayınlandı. Monograflar yazıldı. Hipogeum, sınırlı gruplarla turizme açıldı. Ve sonra teknoloji bir adım daha ilerledi. 2021'de İtalyan ve Amerikalı araştırmacılar yeni nesil bir yeraltı radarını Kolezyum'un zeminine yöneltti. Ve arkeoloji dünyası büyük bir şok yaşadı. Radar, 10 yıllardır bilinen koridorların altında, işte bu binanın dibi denen noktanın çok daha aşağısında bir şey gördü. Varlığından kimsenin şüphe duymadığı başka bir yapı sistemi, başka bir dünya. Peki, bu keşifte bu kadar sarsıcı olan neydi? Kolezyum'un altında ne olduğunu zaten biliyorduk. Ama bu bile başlı başına bir inanılmaz hikayeydi. Milattan sonra 72. Roma. İmparator Vespasianus sıra dışı bir yer seçiyor. Sıra dışı çünkü seçtiği yer Tiran Nero'nun yapay gölünün olduğu yer. Nero, milattan sonra 64 yangınının ardından şehrin ortasını kendi sarayına ayırmıştı. Halkın toprağını kendi zevki için zapt etmişti. Burası Domus Aurea, Altın Saray. Bahçeler, heykeller, pavyonlar ve ortasında o yapay göl. Vespasianus o toprağı Nero'dan alarak halka geri verdi. Halk için bir arena yapacaktı. Siyasi bir jest, akıllıca bir hamle. Ama mühendislik açısından bir kabusun başlangıcıydı. Eski gölün toprağı yumuşaktı, suya doymuştu. Devasa bir yapının ağırlığını taşıyamazdı. Romalı mühendisler bu sorunu her zamanki gibi betonla çözdüler. Metrelerce kazdılar, katman katman beton döktüler ve sadece 8 yılda bitirdiler. Kolezyum milattan sonra 80'de açıldı. 50.000 seyirci kapasiteli mermer koltuklarla, kemerlerinde tanrı heykelleriyle döşeliydi. Sıcak yaz günlerinde tüm kalabalığı örten dev kumaş örtülerine kadar düşünülmüştü. Açılış töreni 100 gün sürdü. Tam 100 gün. Bu sürede binlerce hayvan, yüzlerce gladyatör canından oldu. İmparator bir yandan halkın karnını doyururken bir yandan da gösteri şöleni yaşatıyordu. İlk yıllarda arena sadece kum ve tribünlerden ibaretti. Gladyatör dövüşleri, infazlar, yabani hayvan avları gibi gösteriler yapılıyordu. Sonra arena suyla dolduruldu ve deniz savaşları yapılmaya başlandı. Evet, yanlış duymadın, deniz savaşları. Su dolu arenanın içine gerçek gemiler indiriliyordu ve insanlar bu gemilerde birbiriyle savaşıyordu. 50.000 seyirci şehrin ortasında deniz muharebesi izliyordu. Bununla bitmedi. Asıl dönüşüm sonrasında geldi ve bu dönüşümle Kolezyum artık bir arena değil, gerçek bir yanılsama makinasına dönüştü. Milattan sonra 80'li yıllar. İmparator Domitian dönemi. Arenanın altına devasa bir sistem inşa edildi. Hipogeum. Tüneller, odalar, mekanizmalar, asansörler. Bu yapıyla deniz savaşları artık imkansızdı. Çünkü tüm zemin kaplanmıştı. Ama Romalıları deniz savaşlarından bile daha çok etkileyecek bir gösteri dönemi başlıyordu. Sihir gösterileri dönemi. Şimdi hayal et. Seyirciler tribünde oturuyor, aşağıda düz kumlu bir arena var. Birdenbire yerden bir ağaç çıkıyor. Sonra bir tane daha. Sonra bir tane daha. Geyikler, yaban domuzları, ayılar ağaçların arasından fırlıyor. Bir kapaktan aslan yükseliyor, bir kapaktan kaplan, başka bir kapaktan gergedan.
Dakikalar içinde arena vahşi bir ormana dönüşüyor. Seyirciler mekanizmayı değil, sadece sonucu görüyor. Heyecan, hayranlık ve şaşkınlıkla. İyi de bu sihir zannedilen sistem nasıl işliyordu? Arenanın tam altında halatlar ve makaralarla çalışan ahşap platform asansörleri vardı. Onlarca köle tarafından işletiliyordu. Her asansör bir hayvanı, bir dekor parçasını ya da küçük bir yapıyı yukarı çıkarıyordu. Kapaklar kuma gizlenmişti. Bir sonrakinin nerede açılacağını kimse bilemiyordu. Bu öngörülemezlik gösterinin heyecanını arşa çıkarıyordu. Aynı zamanda gösterinin ayrılmaz parçası haline gelmişti. Hipogeum'da bunun yanı sıra silah depoları, gladyatör bekleme odaları, hayvan kafesleri de vardı. Aşağıda çalışan yüzlerce insan ve hayvan, yukarıdaki 50.000 kişinin eğlencesini saat gibi yönetiyordu. Tam anlamıyla bir yeraltı şehri. Ama yer altındaki asıl dehşet bu sihirli mekanizma değil. Hipogeum sadece bir tiyatro merkezi değildi. İçinde yüzlerce hayvan barındırıyordu. Kuzey Afrika'dan aslanlar ve leoparlar, Almanya'dan ayılar ve bizonlar, Hindistan'dan kaplanlar ve filler, Mısır'dan timsahlar ve su aygırları. Her türün ayrı kafesleri, ayrı koridorları vardı. Koku o kadar kötüydü ki köleler yüzlerini bezlerle sarıyordu. Hayvanların kükremesi Kolezyum'un etrafındaki sokaklarda duyuluyordu. Sesler bu bölgede yaşayanlar için tanıdıklaşsa da ziyaretçiler için büyük bir şoktu. Gladyatörler de gösteriye çıkmadan önce Hipogeum'dan geçiyordu. Ludus Magnus Gladyatör Okulu'yla Kolezyum'u bağlayan bir yeraltı koridoru vardı. Burada bir gladyatör son saatlerini gün ışığı görmeden geçiriyordu. Karanlık, nemli, taş duvarlar arasında. Yukarıdan kalabalığın sesi duyuluyordu ve biliyordu ki birkaç dakika sonra o kalabalık onun hayatı için karar verecekti. Yaşamak için öldürmek zorundaydı. Tarihçilerin tahminlerine göre Kolezyum'un 400 yıllık aktif kullanımında 400 bin ile 1 milyon arasında insan hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla vahşi hayvan öldürüldü. Arenadaki kum sürekli kanla doluyordu. Bu nedenle gün içinde kumun birçok kez değiştirilmesi gerekiyordu. Eski kum Hipogeum'a indiriliyor ve şehrin dışına taşınıyordu. Tüm bu kanın aktığı drenaj sistemi ise şehrin ana kanalına bağlıydı. Ana kanaldan Tiber Nehri'ne dökülüyordu. Milattan sonra 6. yüzyılda son oyunlar yapıldı. Kolezyum yavaş bir çöküşe girdi. Hipogeum toprak, moloz ve yağmur suyuyla doldu. Orta Çağ'da ise tamamen unutuldu. Üstü otlarla kaplandı. Evsizler, zanaatkarlar, tüccarlar buraya yerleşmeye başladı. Kemerlerin altında dükkanlar açıldı. Gladyatörlerin geçtiği koridorlar apartman dairelerine dönüştü. Arena bahçeye çevrildi. 1349'da yaşanan büyük depremde güney duvarı çöktü. Binlerce ton taş meydana yığıldı ve insanlar buradaki bedava taşı Aziz Petrus Bazilikası'na, Palazzo Venezia'ya, Tiber üstündeki köprülere taşıdı. küçük parçalar kireç fırınlarına atıldı. Yeni binaların duvarları için harç yapıldı. Bugün gördüğün kaba beton iskelet bunun sonucu. Ama taştan da değerli bir şey vardı duvarlarda. Demir. İnşaat esnasında taş blokları birbirine bağlamak için yaklaşık 300 ton demir çubuk kullanılmıştı. Görünmez şekilde duvarların içine gömülü. Yüzyıllar sonra insanlar bu demir çubukları çıkarmak için özel matkaplarla duvarlara girdi. Bugün Kolezyum'a bakarsanız binlerce delik görürsünüz. Çoğu insan bunların mermi izi olduğunu sanır ama değil. Her delik bir ortaçağ demir avcısının izi. Bu demirler eritilip atnalı ve bıçak gibi aletler yapıldı. Çıkarılan her parça yapıyı biraz daha zayıflattı. Bir noktadan sonra Papa'nın müdahalesiyle Kolezyum Hristiyan şehitliği ilan edildi. Taş hırsızlığı aniden kutsal mekanı kirletmekle eşdeğer tutuldu. Yıkım yavaşladı. Bugün Kolezyum'un kalan yarısını görebilmeyi buna borçluyuz. Lakin en korkunç sır bu yıkımın da çok altında saklıydı. 2021 yılında İtalyan ve Amerikalı araştırmacılar gece saatlerinde harekete geçti. Gündüz turist ayak sesleri ve trafik titreşimleri radarı yanıltıyordu. Gece şehir sessizleşince sinyaller temizleniyordu.
Ellerinde yeni nesil yeraltı radarı vardı. Bu teknoloji, dünya için tasarlanmış bir röntgen cihazı gibiydi. Birkaç santimetre çözünürlükle 20-30 metre derinliğe inebiliyor, boşlukları, duvarları, metal nesneleri, organik kalıntıları ayırt edebiliyordu. Önceki nesil radarlar ancak birkaç metre derine inebiliyordu. Bu bambaşka bir icattı. Araştırmacılar ızgara boyunca hareket etti. Yüzlerce tarama birleştirildi. Süper bilgisayar, yeraltının 3 boyutlu haritasını çıkardı. Ve harita, beklenenin tamamen dışına çıktı. Hipogeum, 19. yüzyılda keşfedildiğinde sansasyon yaratmıştı. İnanılmaz denilmişti. 20. yüzyıl boyunca artık bu yapıya dair her şeyin bilindiği iddia edildi. Ta ki yeni nesil yeraltı radarı gelene kadar. Hipogeum'un tabanının 6 ila 12 metre altında düzenli dikdörtgen anomaliler, duvarlar, koridorlar, kapalı alanlar bulundu. Konturlar çok geometrikti. Bunlar doğal boşluklar değildi. Bunlar insan yapımıydı. Kolezyumun altında daha önce bilinenden çok daha derinlerde başka bir yapı katmanı vardı. Jeologlar tamamen keşfedildi dediğinde bile zemin konuşmaya devam ediyordu. Bilim insanları 3 ihtimal üzerinde çalışıyor. Bu ihtimallerin hepsi aynı anda doğru olabilir. Çünkü birbirlerini yalanlamıyorlar. Birinci ihtimal, Nero'nun Altın Sarayı'nın gömülü altyapısı. Domus Aurea'nın kapsamlı bir yeraltı sistemi vardı. Su boruları, kanalizasyonlar, depolama odaları. Vespasianus, inşaat yaparken bu yapıları yıkmak yerine betonla doldurmuş olabilir. Çünkü yıkmak zaman alacaktı, doldurmak daha hızlıydı. Yani o yapılar 2000 yıldır o betonun altında bekliyor olabilir. İkinci ihtimal, kayıp hidrolik sistem. Deniz savaşları esnasında arenayı suyla dolduran mekanizma 200 yıldır bulunamadı. 80 metre çaplı bir alanı saatler içinde doldurup boşaltmak için devasa kanallar gerekirdi. Sarnıçlar, kapaklar, borular, bunların bir yerde olması gerekiyordu. Domitian, Hipogeum'u inşa ederken bu sistemi betonla kapattı. Su yolu da altında kaldı. İşte radar bu boruları görüyor olabilir. Üçüncü ihtimal, en sessiz, en rahatsız edici hipotez. Radar bazı nesnelerde metal veya yoğun organik malzeme işareti tespit etti. Araştırmacılar bunların mezar olabileceğini öne sürdü. Rastgele gömülü kemikler değil, organize mezarlar, silahlar, eşyalar, kaplar. Kolezyumun temellerinin altında bir nekropol. Ama Kolezyumun temeli döşenirken ne oldu henüz bilmiyoruz. Radar anomalileri ortaya çıkarır. Nedenini anlamak için kazı şart. Kolezyumu korumak için kazı engelleniyor. Kolezyum 2000 yıldır orada duruyor. Milyonlarca insan tarafından ziyaret edildi. Ama insanlar sadece baktıkları yüzeyi gördü. Yüzeyin altında aslanların kükrediği koridorlar, gladyatörlerin son kez dua ettiği odalar, 2021 yılında keşfedilen gizemli yapılar ve daha henüz ulaşamadığımız katmanlar sırrını korumaya devam ediyor. Roma böyle bir şehir. Her metrekaresinin altında 5-6 tarihsel katman yatıyor. Metro inşaatları her seferinde arkeolojik kazı alanına dönüşüyor. Planlamaya göre 5 yılda bitmesi gereken hat 20 yıldır bitirilemiyor. Çünkü her kürek darbesi yeni bir antik yapıya çarpıyor. Bu da demek oluyor ki bir gün sırlar gün yüzüne çıktığında tarihi yeniden yazmak zorunda kalacağız. Burası kirli arşiv ve bu arşiv çok derin. Serinin devamında tarihin, evrenin ve insanlığın en karanlık sırlarını incelemeye devam edeceğiz. Bildirim zilini açık tut. Çünkü bir sonraki dosya bugünkünden çok daha rahatsız edici olacak. Hoşça kalın.